Deprem tetikleyen, zihin kontrol eden, iklim değiştiren bir alet düşünün. Her doğal afetten sonra gündeme gelen, toplumsal öfkenin hedefi olan, televizyonlarda uzmanların dilinden düşmeyen bir alet. Kıyamet silahı olarak da adlandırılıyor. Rusya'nın tamamında bir çöl sıcaklığı iklimi yaydı. Tesla dediğimiz kim? Harp teknolojisini bulan adam. İnsan bilincini yönetmekle ilgili olan tarafı daha da tehlikeli. Yüksek bir ısıyla enerji oluşturulduğunda o kubbenin içerisinde bir bomba oluşturuyor. Ve bütün haberleşme uyduları çökecek. Yapmak istedikleri şey pay hatlarını kontrol edebilmek. HAARP diye bir silah var. Depremleri tetikliyormuş. Daha atom bombasını adam atmadan onu kendi ülkesinde imha eder. İyonosferi kullanarak dediğiniz yere düşürdüğünüz zaman depremi oluşturabilir. Biz bu akşam HAARP projesini konuşacağız. Harp'in yapabileceklerini sıralayan, bunu böyle düşünenlerin tabii iddia ediyorum diyerek söyleyeceğiz bunları. İddia ediliyor. İklimleri değiştirmek, suni deprem yaratabilmek, insan bilincini kontrol edebilmek, sel ve kuraklık oluşturabilmek. Yüksek frekanslı etkin güneşsel araştırma programı. Yani HAARP. Amerika'nın Alaska eyaletinde 1993 yılında faaliyete geçen HAARP tesisinin amacı iyonosferin özelliklerini araştırmak. Tesis büyük resmi gören komplo teorisyenlerinin de odağında yıllardır. Onlara göre HAARP'in yapay deprem yaratma, zihin kontrol etme gibi maharetleri var. Ayrıca iklim kontrol silahı olarak da kullanılıyor. Peki bütün bunlar mümkün mü? HAARP'in iklimi ve hava olaylarını etkilediği iddiasından başlayalım. HAARP bir tesis, özel olarak bir radyo dalgası sinyalini dünyanın üst kısmı olan iyonosfer katmanına göndererek çalışıyor. Bu 3.6 megawattlık maksimum gücü, her zaman kullanılmıyor zaten, çok büyük bir kısmı orada ısıtma etkisine ve oradaki diğer enerji süreçlerine ayrılıyor. Elektronlar ısıtılıyor ve bunların bir kısmı atomlarla, moleküllerle çarpışıp onları uyarılmış duruma getiriyor. Ondan sonra onlar kızılaltı ve görünür ışık yayıyorlar. Enerjinin önemli bir kısmı buraya gidiyor. Çok küçük bir kısmı da bu süreç sonucunda oluşan ELF ve VLF dalgalarının üretimine gidiyor. Bunlar bütün dünya üzerine yayılmakta ve zayıf bir sinyal olarak yayılmakta. Bunların herhangi bir atmosferik etkisi olduğuna dair hiçbir fiziksel delil yok. Herhangi bunu düşündürecek sebep de yok. Atmosfer süreçleri, mesela HAARP'a atfedilen şeylerden bir tanesi istenilen yerde herhangi bir fırtına yaratması, hava durumunu yerel olarak değiştirmesi. Bir kere mümkün olmaması bir yana, buna dair herhangi bir şey bilmiyoruz. HAARP'ın enerjisi bunun için çok düşük. Fırtınalarda inanılmaz büyük enerjiler var. HAARP bunu yapamaz. Ha, denebilir ki tetiklemiştir, ondan sonra kendi kendine büyümüştür. Ama HAARP'ın ürettiği bu dalgalar dünyanın, yerkürenin her tarafına yayılıyor. Belli bir yere odaklanmıyor. Odaklanmadığı için de kontrol edilebilmesi mümkün değil. Ve hava sistemi önceden tahmin edilmesi çok zor, kaotik dediğimiz bir karmaşık sistem. Yani ben şu bölgede bir fırtına yaratacağım, insanları sel içinde bırakacağım diyerek bir ayar yapmak mümkün değil. HAARP'in iklim olaylarını etkilediğini savunanlar, tesisin iyonosferin formunu ısıtarak bozduğunu öne sürüyorlar. Bu yüzden hava durumunu etkileyen jet rüzgarlarının da yönlerinin değiştiğini iddia ediyorlar. Hatta bazıları Katrina ve Irma kasırgalarının böyle bir etkinin sonucunda gerçekleştiğini söylüyor. Ancak unuttukları bir gerçek var. İyonosferle hava olaylarının gerçekleştiği troposferin bağı oldukça zayıf. Yani iyonosferde gerçekleşen bir değişim troposferi etkilemiyor. Güneşten gelen radyasyon iyonosfer üzerinde 130 dönümlük bir alanda ortalama 100 megawatt etki bırakıyor. Buna rağmen iyonosferde bir değişim gözlenmiyor. Özetle aynı alana en fazla 3.6 megawattlık bir etki bırakabilecek kapasitede olan HAARP'in iklim ve hava durumunda değişiklik yapabilmesi mümkün değil. O merkezden, Evet, o merkezden. aldı işte o antenler gördük ya böyle bir doğru sürü. bir resimde. Evet. Bu Tamam. anlamda. Ha, şimdi buradan iyonosferden de yansıyan enerji belli bir adres veriyor herhalde. Ona Evet, göre tabii ki, yansıtıyor. koordinat. Misal, şu anda tabii bu bir iddia elbette. İddia ediyorum bunu oraya yansıttıktan sonra Gölcük'e gönderdi. HAARP'le ilgili en yaygın komplolardan biri de bu. 17 Ağustos 1999 depremine neden oldu. Gölcük'ü vuran 7.5 büyüklüğündeki 99 depreminde 18 bin insan hayatını kaybetti, 50 bine yakın kişi yaralandı, 5 binin üzerinde insan da kayboldu.
1930'lardan beri Kuzey Anadolu fay hattında 7 büyüklüğünün üzerinde depremler oluyordu. Sıradaki depremin vuracağı bölge de bu sayede aşağı yukarı tahmin edilebiliyordu. Bütün bilimsel verilere rağmen büyük resmi gören komplo teorisyenlerine göre ise depremin ardında aslında harp vardı. Onlara göre depreme harpin iyonosferden dünyaya yansıttığı aşırı düşük frekans elektromanyetik dalgalar neden olmuştu. Ancak bu komplo teorisi de yanlış bilgilere dayanıyor. İyonosfer kullanılarak dünyanın kabuğunda gerçekleşen veya dünyanın genelinde gerçekleşen depremleri tetiklemek mümkün değil. İyonosfer tabakası pratik manada bize radyo dalgalarının uzak mesafelere erişmesi bağlamında veya GPS sinyallerinin sağlığının sağlanması bağlamında önem arz eden bir atmosfer tabakası. İyonosferdeki değişiklikleri depremlerin oluşmasıyla ilişkilendirme kavramı eski bir kavram aslında. Fakat bugüne kadar ispatlanmış bir şey yok. Zaten ihtiyaç da yok. Çünkü depremler yerin kabuğunun içindeki çok daha yüksek miktardaki kuvvetlerle kendi doğaları gereği gerçekleşiyorlar. İyonosferin ısıtılması güneşten gelen malzemenin yaptığı etkilerle kıyaslandığında çok çok küçük. Bakın daha derin harbin bize daha etkili olabileceği, insan bilinciyle ilgili, insan bilincini yönetmekle ilgili olan tarafı daha da tehlikeli. Harp'in sahip olduğu iddia edilen bir diğer yetenek de zihin kontrolü. Tesisin bunu iyonosferden yansıttığı elektromanyetik dalgalarla yapabildiği öne sürülüyor. Peki bu mümkün mü? Şimdi zihin kontrolü mümkün. Zihin kontrolü her gün her an yapılan bir şey. Mesela şu anda beni kontrol ediyorlar. Yani bu konuştuklarımın hepsi tamamen dış kontrol altında. Bir saniye. Nasıl yani? Desem bu video çok büyük reyting yapardı ama insan zihnini kontrol etmek o kadar kolay bir şey değil. Bu tip teknolojiler insanın karmaşıklığı nedeniyle hala öyle hedefe odaklı, bildiğimiz anlamda, o düşündüğümüz anlamda kontrol edebilmeyi sağlayan bir teknolojiyi geliştirebilmiş değil. Aynı tip frekans ve aynı tip kuvvet insanlarda tahmin edilemez derecede farklı etkilere sebep olduğu için kitlesel bir kontrol, belli bir amaca yönlendirme gibi bir şey yapamıyorsunuz. O dalgaların bildiğimiz kadarıyla bedenimiz Bluetooth sinyallerine, bu elektromanyetik cep telefonu radyasyonlarına transparan bir özelliği var. Yani vücudumuzda bunlar çok etkileşmiyorlar. Ama tabii ki çok uzun süre kullanımda başta şeffaf proteinlerin bozulması, mesela gözümüzdeki lensin bozulması ve prematür katarak dediğimiz durumların ortaya çıkmasında etkili olabileceğini söyleyenler var. Fakat bunlar çok uzun süreli ve patolojik kullanımlarda mümkün. Günlük kullanımda o kadar büyük bir zararı yok gibi gözüküyor. Çünkü yaklaşık 30-35 yıldır Avrupa ülkelerinde kullanılan bir teknoloji ve henüz böyle epidemik cinsi bir salgına rastlamıyoruz. En azından şimdilik çok bariz bir zararlı etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Özetleyecek olursak, harpin iklim, deprem ve zihin kontrol etmek gibi süper güçleri olduğu iddiaları gerçeklikten uzak. Çünkü iyonosferde gerçekleşen değişimler hava durumunu etkilemiyor. Düşük frekanstaki dalgalar büyük kara parçalarını hareket ettiremiyor. Kitlesel olarak insanları tek bir amaca yönlendirmek de mümkün değil. Harple ilgili görülebilecek en büyük resim bu gibi gözüküyor.